Zaman gerçekten var mı yoksa sadece zihnimizin yarattığı bir illüzyon mu? Kuantum fiziği parçacıkların aynı anda hem geçmişte hem de gelecekte olabileceğini gösterdi. Ama işin bir de görünmeyen boyutu var. Kadim öğretiler. Tüm geçmişin ve geleceğin aslında tek bir anda birleştiğini fısıldıyor. Şimdi de. Peki ya zamanda yolculuk bir makineyle değil de kendi bilincimizin derinliklerinde başlıyorsa? Kuantum dolanıklıkta bir parçacığa dokunduğunuzda ışık yılları uzaklıktaki eşi anında tepki veriyor. Bu zamanın düşündüğümüz gibi doğrusal olmadığının işareti. Hatta bazı kuantum deneyler geleceğin geçmişi etkileyebileceğini gösteren tersine nedensellik retrokozality fenomenini destekler. Şimdi bir de konuya nörobilim perspektifinden bakalım. Beynimiz zamanı nasıl algılıyor? Geçmiş aslında sadece bir hafıza kaydı. Gelecek ise beynimizin yaptığı bir olasılık simülasyonu. Yani aslında her şey şimdi de oluyor. Travmalarımız, yaşanmış olaylar sürekli tekrarlandığında biz kendimizi geçmişte hapsolmuş gibi hissediyoruz. Aynı şekilde geleceğe dair kaygılar da beynin yaptığı simülasyonlar. Ama bütün bunlar yine şu anda zihnimizde var. Beynimizde zaman algısından sorumlu birden fazla bölge vardır. Suprakiyazmatik çekirdek biyolojik saatimizi kontrol ederken prefrontal korteks zaman planlaması ve algısı ile ilgilenir. En ilginç olanı ise gamma dalgalarıdır. Bu yüksek frekans beyin aktivitesi zaman algımızı doğrudan etkiler. Harvard'dan Sarah Lazar'ın araştırmaları meditasyonun beyin yapısını fiziksel olarak değiştirdiğini gösterdi. Uzun süreli meditasyon yapan kişilerde prefrontal korteksin kalınlaştığını, default mode network adı verilen beyin ağının ise sustuğunu keşfetti. Bu ağ sustuğunda normal zaman algımızda değişir. Theta dalgalarında gözlemlenen artış, zaman algısının dramatik olarak değişmesine neden olur. Bu durumda dakikalar saat gibi, saatler ise saniye gibi hissedilebilir. Mistiklerin tarif ettiği zaman durması deneyimi, nörobilimsel olarak açıklanabilir bir fenomendir. Tasavvuf, Vedanta ve birçok kadim öğreti aynı noktaya dikkat çeker. Zaman yalnızca bir illüzyondur. Gerçek olan tek şey bu andır. İlahi perspektifte Tanrı zamansızdır. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek onun için birdir. Bizim çizgisel olarak yaşadığımız şey aslında çok boyutlu bir hakikatin küçük bir yansımasıdır. Karma ve tekamül anlayışında da geçmiş deneyimlerin geleceği şekillendirmesi anlatılır. Ama bilinç yükseldiğinde bu döngü aşılabilir. Tasavvuftaki zaman algısına bakacak olursak, tayyi mekan ve tayyi zaman özellikle tasavvufta geçen mekanın ve zamanın bükülmesi ya da katlanması anlamına gelen kavramlardır. Bu ifadeler bir kişinin normal fiziksel sınırları aşarak aynı anda birden fazla yerde bulunabilmesini, yani tayyi mekanı veya çok kısa bir sürede normalde çok uzun sürer diyebildiğimiz işleri yapabilmesini, zamanı genişletmesini, yani bastı zamanı anlatır. Başka bir deyişle tayyi mekan geçmişte bir mekana gidip orada yaşananları görme veya bir anda birden fazla mekanda bulunabilme kerametidir. Tayyi zaman ise geçmiş bir zamana gitme veya kısa bir ana uzun bir zamanın sığdırılması anlamına gelir. Mutasavvıf İbn Arabi'nin zaman teorisine göre zaman değişimin ölçüsüdür. Ama değişmeyen bir nokta vardır. Bu değişmeyen nokta mistik tecrübede ulaşılan şimdiki anın sonsuz genişlemesidir. Hallacı Mansur'un meşhur "ben hakkım" sözünü söylediği anda böyle bir zaman dışı deneyimin sonucudur. Bu mistik deneyimlerde ortak olan şey normal zaman algısının askıya alınması ve şimdiki anın genişleyerek sonsuzluk hissine dönüşmesidir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de de insanın yaptığı her şeyin kaydedildiği belirtilir. Yasin suresi 12. ayette biz onların yaptıkları her şeyi ve geride bıraktıkları izleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitapta kaydetmekteyiz buyurulur. Sufilere göre bu apaçık kitap insanın özündeki levh-i mahfuz, yani Allah'ın korunan hafızasıdır. Böyle bakıldığında insanın bedenine ve ruhuna sadece kendi yaşadıkları değil, bütün geçmişin kayıtları da işlenmiştir. Bu yüzden insan tüm zamanların zamanı, tüm mekanların mekanıdır denilmiştir. Şimdi de modern deneyler ve araştırmalara bakalım. Zaman manipülasyonu konusunda tarihin en gizemli deneylerinden biri 1943'te Philadelphia'da gerçekleştiği iddia edilen Philadelphia deneyidir. Resmi kayıtlara göre USS Eldridge destroyeri elektromanyetik alan teknolojisini kullanarak radardan görünmez hale getirilmeye çalışılıyordu. Ancak iddiaya göre gemi sadece görünmez olmakla kalmadı. Zaman ve mekan içinde farklı noktalara ışınlandı. Tanık ifadelerine göre deneyciler gemiye güçlü elektromanyetik alanlarla çevrelediğinde
beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı. Gemi önce görünmez oldu, sonra tamamen kayboldu ve dakikalar sonra Norfolk, Virginia'da ortaya çıktı. Yüzlerce kilometre uzakta. Gemi tekrar Philadelphia'ya döndüğünde mürettebatın bir kısmı dehşet verici durumlarla karşılaştı. Bazıları geminin metal yapısıyla kaynaşmış, bazıları ise zaman içinde donmuş haldeydi. Bu olayın bilimsel açıklaması Einstein'ın birleşik alan teorisiyle bağlantılıdır. Teoriye göre güçlü elektromanyetik alanlar uzay zamanın dokusunu bükerek zaman yolculuğuna imkan tanıyabilir. Modern fizik bu durumu solucan deliği kavramıyla açıklamaya çalışır. Modern teknolojide bu alanda devrim yaratıyor. VR terapisinde sanal gerçeklik ortamında zaman manipülasyonu yapılabiliyor. Binaural beats kullanılarak beyin dalgalarını değiştirebilir, hipnozla zaman algısını kontrol edebiliriz. Philadelphia deneyinin gerçek olup olmadığı tartışmalı olsa da elektromanyetik alanların zaman üzerindeki etkisi modern fizikte araştırılmaya devam ediyor. Günümüzde CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında benzer prensiplerle zaman gecikmesi deneyleri yapılıyor. Parçacıklar ışık hızına yakın hızlara çıkarıldığında zamanın gerçekten de yavaşladığı gözlemlenmiştir. Peki zamanı nasıl aşarız? Bunun yolu bilincimizi şimdiye çekmektir. Meditasyon, derin nefes çalışmaları ve farkındalık pratikleri beynimizin geçmişin zincirlerinden ve geleceğin kaygılarından kurtulmasına yardımcı olur. Belki de gerçek zaman yolculuğu bir makineyle değil, kendi bilincimizin derinliklerinde başlıyor. Tüm bu farklı alanları birleştirdiğimizde ortak paydaları görürüz. Şimdiki an hem mistik perspektiften hem de kuantum fiziği açısından merkezi bir kavramdır. Bilinç durumu zaman algısının anahtarı olarak karşımıza çıkar. Zamanda yolculuk aslında dışarıya değil, içimize doğru bir yolculuktur. 1000 yıl önce Sufilerin deneyimlediği zaman dışı haller, bugün nörobilim ve kuantum fiziğin ışığında yeni bir anlam kazanıyor. Zaman sandığımızdan çok daha esnek ve değiştirilebilir bir kavramdır. Modern bilim antik bilgeliği doğruluyor ve ona yeni boyutlar katıyor. Tasavvuf, nörobilim ve fizik zamanın doğasına dair aynı gerçeği farklı dillerle anlatıyor. Bu gerçek şu: zaman bilinçle birlikte dans eder ve farkındalığımız arttıkça zamanla olan ilişkimiz de dönüşür. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.